Evet gençler, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleme süreleri çok iyi ama abone sayıları eş miktarda değil. Sizlerden ricam abone olun lütfen. 4000 saatim dolmasına çok az kaldı. Abone sayım da aynı anda yükselirse sizlere daha kaliteli içerikler üretmek için daha çok gaza gelirim. Neyse, fazla uzatmadan konumuz olan 2022 yılında neden iPhone 6s kullanıyorum videomuza başlıyoruz. Keyifli seyirler. Apple, Eylül etkinliğinde iOS 15 işletim sistemini tüketicilerin beğenisine sundu. iPhone 6s ise güncellemeyi alan en yaşlı iPhone olma unvanına sahip. Peki 2022'de iPhone 6s halen kullanılır mı? Bu kez farklılık yapıp yeni bir ürün yerine gariban işi iPhone 6s'in emeklilik planlarından bahsedeceğim sizlere. Bunu yaparken de yeni MacBook veya AirPods Pro gibi ürünler alırken neden yeni bir iPhone almadığımdan da bahsetmek istiyorum. Ve bence iPhone 6s hiç ilgi alanınıza olmasa bile olaylara farklı açılardan yaklaşmayı seven biriyseniz bu konuda ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Apple, iPhone 6s'i 2015 yılında piyasaya sürdü. Zamanının güçlü işlemcisi ve donanım özellikleriyle ciddi bir amiral gemisi olmaya karşın günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında artık bu özellikler çağında bir tık gerisinde kalıyor. Yine de iOS 15 işletim sistemi alan son telefon olması ekonomik bir cihaz arayışında olanların aklına karpuz kabuğu olarak iPhone 6s'i düşürmeye yetiyor. Bu incelemeyi yaparken kullandığım iPhone 6s yaklaşık 1 senedir benimle. Bundan önce iPhone 7 Plus kullanıyorum ve 7 Plus'ı almamın en büyük nedeni YouTube çekimlerine yardımcı olabileceğini düşünmemdi. Tabii kamera ile telefon arasındaki kalite farkı uçurum olunca 7 Plus'ı arkadaşıma hediye edip 6s'i kullanmaya başladım. Pişman mıyım? Pek sayılmaz. iPhone 6s 2 GB RAM ve Apple A9 işlemciye sahip. Evet, zamanın gerisinde ama bence hala hafife alınmaması gereken bir donanım. Zira mobil cihazlarda oyun oynamıyorsanız bu donanım ikilisi size son model bir iPhone ile yapabileceğiniz neredeyse her şeyi yapma imkanı sunuyor. Web'de aylak aylak dolaşmak, maillerinize bakmak, sosyal medya veya anlık mesajlaşma uygulamalarında vakit geçirmek de buna dahil. iPhone 6s ile hiç 3 boyutlu oyunlar oynamadım ama bilmeyenleriniz için belirteyim ki bir mobil oyun şirketinde çalışıyorum. Takdir edersiniz ki çalıştığım şirketin oyunu ve rakip oyunları sürekli deniyorum. Bence her şey akıcı ve elimdeki cihaz bana 7 yıllık bir cihaz olduğunu hatırlatmıyor. Tabi işin rengi 3 boyutlu oyunlara geçtiğimizde değişiyor. Onun için 3 boyutlu oyun oynayamazsan elim ayağım titrer diyorsanız bence 2022'de iPhone 7 veya 7 Plus alınır mı içeriklerine göz atmaya başlamalısınız. iPhone 6s'te bizi 4.7 inç Retina HD ekran bekliyor. 1334x750 piksel çözünürlüğü ise mobil cihazlardan film ve dizileri izlemek için oldukça yeterli. Ekrana bastırma hassasiyetini algılayan 3D Touch teknolojisi ise günlük koşturmacasında hızlı aksiyon almak isteyen parmakları bekliyor. 7 Plus ile kıyaslayacak olursam daha sönük bir ekranı var ama bence boyutu çok ideal. 7 Plus cebimdeyken bacaklarımı bir yere oturmadan bağlamak zorunda çekiyordum. Bazı pantolonumun da cebine iPhone 7 Plus sığmıyordu. Onun için iPhone 6s'in ekran boyutunun 2022'ye rağmen halen ideal olduğunu düşünenlerdenim. Tasarım olarak 6s kullanıcılarını çağın çok da gerisinde bir cihaz beklemiyor. Alüminyum alışımlı kasa düşmelere karşı günümüz cihazlarından daha dayanıklı. Yalnız 7 yıllık cihazla hava atamayacağınız için anahtar cüzdan telefon kombosunu eşlik etmek konusunda güçlükler yaşayabilirsiniz. Yine de iyi yandan bakalım, hala basabileceğiniz fiziksel menü tuşu ve artık yeni modelle bulamayacağınız jack girişi 6s'i gönlü zengin bir cihaz olarak karşımıza çıkarıyor. Ki bence kablolu kulaklığı kullananlarken aynı anda cihazını şarj edebilmekte hafife alınması bir özellik değil.
Bu arada ne kadar büyük bir eksiklik bilmiyorum ama iPhone 6s'in suya dayanıklılığı yok. Hoparlörleri açısından fena sayılmaz ama 7 Plus'ın hoparlörlerine alıştıktan sonra stereonun ve ses şiddetinin eksikliğini hissediyorsunuz. Kamera konusunda iPhone 6s günümüz standartlarının epey altında. Kamerası tost makineniz kadar kötü değil ama 7 sene sonra üretilen cihazlardaki kadar berrak fotoğraflar beklememelisiniz. Instagram fotoğraflarımı genellikle fotoğraf makinemle çektiğim kareleri atıyorum. Yine de atacak olsaydım iPhone 6s ile çektiğim fotoğraflar beni mutlu etmeye yeterdi. Aslında işlerin sarpa sardığı en önemli nokta batarya performansı. iPhone 6s'i bugün sıfır alsanız bile en iyi ihtimalle 4 yıl önce üretilmiş cihazı kullanacaksınız. Çünkü cihazın üretimi 2018'de sona erdi. Buna bir de 6s'in batarya kapasitesinin 1715 mAh olduğu gerçeklerini eklersek günün tamamını tek şarjda çıkarmak pek mümkün değil. Kullandığım cihazın benden önceki evliyatı biraz karanlık ve aslında artık bataryasını değiştirmem gerekiyor. Yine de %85 kapasiteye düşmüş bir pile rağmen gün ortasında beni açıkta bırakmıyor. Elbette kullanım çok önemli bir faktör. Günün büyük bölümünde bilgisayar başında olduğum ve sosyal medyayı iş dışında kullanmadığım için telefona bağlı bir hayat sürmüyorum. Telefonunuzda çok fazla vakit geçiriyorsanız veya kendinizi power user dediğimiz kullanıcılardan biri olarak görüyorsanız bu büyük bir dezavantaja dönüşebilir. Gün içinde her zaman prize ulaşma imkanının olduğu ve yanımda powerbank taşıdığımdan şimdilik bu dezavantajı da sineye çekiyorum. Evet, gelelim şimdi neden yeni iPhone almıyorum? Peki neden yeni iPhone almayı tercih etmiyorum? Teknoloji şirketleri artık her yıl yeni bir cihazla karşımıza çıkıyor ve inovasyon adı altında önümüze sürülen yenilikler bence olmazsa olmaz şeyler değil. Hatta bana öyle geliyor ki artık böyle bir oturup yahu bu yıl ne satsak diye düşünüp ellerindeki en güzel silahları sonraki sene için saklıyorlar. Ufak bir kıyaslama yapmam gerekirse Touch ID güzel mi? Evet ama Touch ID değişimi görüyor. Ya da tüm günü kulaklıklarla geçiren biri için stereo hoparlör pek anlam ifade etmiyor. Ultra güçlü bir işlemciye sahip olması harika ama zaten bilgisayarda yapılacak bir işi telefonda yapmak için kendimi kasmıyorum. Evet, batarya performansı yerlerde ama unutmayalım ki bir powerbank 100 liraya satın alınabiliyor. Yani iPhone 6s ile aynı işi yapabiliyorken son model iPhone'a yatırım yapmak benim için, altını çiziyorum, benim için mantıklı değil. Etrafımdaki bazı arkadaşlarım hala iPhone 6 kullanıyor ve dünya onlar için de dönmeye devam ediyor. Peki iPhone 6s 2022 yılında hala alınır mı? Özetle iPhone 6s halen alınır mı? Eğer telefonunuzdan bilgisayarınızın yapması gereken işleri beklemiyorsanız, 3 boyutlu oyun oynamadığınızda krize girmiyorsanız, kaliteli fotoğrafı çekmek hayatınızın atar damarı değilse evet alınır. iPhone 6s'i bugün alırsanız bile tahminimce en az 2 yıl kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunların dışında beklentileriniz veya ihtiyaçlarınız varsa hiç düşünmeden bir üst modele veya daha iyi cihazlara bakmanızı tavsiye ederim. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşça kalın.